Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizinle bu bebek yeleğinin çalışmasını yapacağız. Boyut olarak daha doğrusu kaç aylık kullanabilir onları hemen ilettikten sonra anlatımına geçeceğim. Bu yeleğimiz 6 aya kadar bir bebek çok rahatlıkla kullanım sağlayabilir. Şurada bir ip çalışması yaptık. Aynı zamanda iç tarafına da bir düğme iliği yeri açtık. Hem düğmeli hem de bağlamalı olarak bir çalışma oldu. Şöyle yine göstermek istiyorum. Dediğim gibi 6 aya kadar çok rahatlıkla kullanım sağlayabilirsiniz bu yeleği. Ölçülerine gelecek olursak, koltuk altından ölçtüğümüzde eni 24 santimetre, boy olarak ölçtüğümüzde ise 32 santimetreye tekabül ediyor. İlmek sayımızı da birazdan yeleği anlatırken sizlere ileteceğim. İp olarak da kullandığım ip şu an kodunu kaybettiğim için sizlere iletemiyorum. Ama Himalaya markasının bir anti-peeling özelliğine sahip bir bebe yünüyle yaptım ben bu çalışmayı. Şiş olarak misinalı bir şiş kullandım ve 3,5 numara tercih ettim. Bu yeleği yaptıktan sonra ipimden kalan kısım bu kadar. Yani bir tane bebe yünü sizlere yeterli olacaktır. Şuradaki çalışmayı yapabilmek için tığa ihtiyacımız var. 2,10 milimetrelik tığ benim için yeterli oldu. Bir adet makas ve 3,5 numaralıkta bir şişe ihtiyacımız var. Bu şekilde yeleğimizi çalışabiliriz. Anlatımına geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Bu ve bunun gibi birden fazla video yakın sürede kanalıma yüklenecektir. Videolarımdan haberdar olmak için de zil butonunu aktif edebilirsiniz. Şu an size örneği gösterebilmek adına orta kalınlıkta bir bebe yünü, aynı zamanda 3,5 numaralıkta şiş üzerinden anlatacağım. Modelin ilk sırasında örneği nasıl kurduğumuza dair göstermeye başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane ters ördüm. Bir tane örmeden aldım bakın. Tekrar ediyorum. Bir tane ters ördüm. Bir tane örmeden aldım. Bir tane ters ördüm, örmeden aldım. İpimiz ön tarafta kalacak ki şuradaki görüntüyü vermesini istiyoruz. Bir tane örmeden, bir tane ördüm. Ters, bir örmeden alıyoruz, bir tane örüyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar örgümüzü örmeye devam edelim. Örmeden aldım, ters ördüm, örmeden aldım, ters ördüm. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ettiğimizde arka tarafta da yine modelin kurulumuna devam ediyoruz. En son ilmeğimi de kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlamış oldum. Bakın ilk görüntüsü bu şekilde. Arka yüze geçtiğimizde ise kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimizi nasıl görüyorsak aynen o şekilde örüyoruz. Öndeki ters ördüğümüz arkada düz örüyoruz. Bir ters bir düz olarak örgümüze devam ediyoruz. Bir ters bir düz. Arka yüzde yapacağımız işlem tamamıyla bu kadar.
ilmeklerimizi nasıl görüyorsak aynen o şekilde örüyoruz. Şimdi arka yüzdeki ilmeklerimizi de tamamlayalım. Arka yüzden ilmeklerimizi ördükten sonra bakın örgünün ön yüzüne geldiğimizde bu şekilde gözüküyor. Şimdi buradaki tüm ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Tüm sırayı düz olarak gideceğiz. İlk sırada ne yapmıştık? Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek örüp bir tane örmeden aldık. Bir ters, bir örmeden. Örgümüzün ikinci sırasına yani arka tarafta ilmeklerimizi nasıl görüyor isek o şekilde ördük. Yani bir ters, bir düz. Örgümüzün üçüncü sırası yani şu an ön yüzdeyiz. Yaptığımız işlem tüm ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Şimdi sıramın sonuna kadar geldim. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şöyle. Örgümüzün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Örgünün arka yüzündeyim ve sıramı bitirmeme çok az kaldı. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlara destek olabilmek adına bu şekilde sıranın son birkaç ilmeğini gösterdim. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz ve yeni model başlangıcındayız. İlk sırayı tekrardan gösteriyorum. Kenar ilmeğimi aldım, bir tane ters ördüm, örmeden aldım, bir tane ters, bir tane örmeden aldım, bir tane ters örüyorum, bir tane örmeden alıyorum. İpim bu şekilde kalıyor. Bir ters, bir örmeden, bir ters. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Arka yüze geçtiğimizde ilmeklerimizi nasıl görüyor isek aynen o şekilde örgümüze devam ediyoruz. Şimdi modelin sizlere anlatımını da gerçekleştirdikten sonra yeleğin ölçülerini nasıl ördüm hemen onları da ileteyim. Şimdi biz bu yeleğimize 141 ilmek başladık. 1, 2, 3 toplamda 4 haroşa sırası lastiğimizi ekledikten sonra örneğin kurulumuna ön yüzden başladık. Şu şekilde ölçtüğümüzde hemen size ölçümünü de ileteyim. Lastiği ile birlikte toplamda 18 santimetrelik bir uzunluğa ulaşmış olduk. En olarak ölçtüğümüzde ise 53 santimetreye denk geliyor. Şimdi böyle bütün bir parçayı ördükten sonra ön arka patları ayırmaya gelecek sıramız. Ön patları için toplamda şu kenardaki 4 ilmek haroşa ile birlikte çünkü kenar patı ekledik arkadaşlar hem buraya hem buraya toplamda 4 adet. Örgümüzün ön yüzüne geldiğimizde şimdi buradan ilmeklerimizi örmeye başlayacağız. Ayırım işlemini gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında ön öreceğiz, bitireceğiz. Sonra arka patı öreceğiz, bitireceğiz. Sonra diğer ön tarafı örerek tamamlamayı gerçekleştireceğiz. Şimdi bu 141 ilmeğin 55 ilmeği arka patına eklenecek. 43 ilmek ve 43 ilmekte ön pata eklenerek devam edecek. Şimdi ayrımlarımızı yaparak devam edelim. Dediğim gibi örgünün ön yüzündeyim. Öncelikle 4 tane kenar patımı örüyorum. 2, 3 ve 4. Sonrasında 34 adet ilmek düz örüyoruz.
Şimdi 35 adet ilmeğimizi bu şekilde düz örerek devam edelim. Toplamda 38 ilmek örmüş olduk. Şimdi kol altına geldik. Burada 10 adet haroşa örüyoruz. Bakın şu şekilde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8 ve 10. Şimdi arka roba için toplamda 50 ilmek düz örgü örerek devam edelim. 50 ilmeği düz örerek hemen geliyorum. 50 ilmek düz örerek devam ettim. Şimdi yine kol altını ekleyeceğiz. Yani 10 tane haroşa örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine sıramızın sonuna kadar, yani ön patlarımıza kadar toplamda 34 adet ilmek düz örgümüzü örerek devam ediyoruz. Sıranın sonunda ilik açmayı göstereceğim. Bu yelekte bir tane ilik açacağız. Sonrası için bağlama olarak başka bir işlem gerçekleştireceğiz. Kenar patlarımıza geldik. Bir tane ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. 2 ilmeğimi tek seferde kesiyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 adet ilmeğimi bu şekilde yine ters olarak ördüm ve düğme iliğim açılmış oldu. Şimdi sıramızın sonuna kadar tüm ilmeklerimizi bu şekilde ters örerek devam edelim. Sıra sonundan sonra ön yüze de döndüğümüzde ilk sırada ne yaptıysak, yani 34 ilmek düz, 10 tane haroşa, 50 ilmek arka için düz, 10 tane haroşa, yine son pat için 34 adet ilmek düz örerek sıramızı tamamlayalım. Yani şimdi ayrıma geçmeden önce ön tarafta kol altında toplamda 2 sıra haroşa örgü örmüş olmamız gerekiyor. Yani şuradaki ters örgünün toplamda 2 sıra olmuş olması gerekiyor. Bunu tamamlayalım. Evet, toplamda kol altının 2 haroşa sırası olana kadar örgümüze devam ettik. Şimdi artık kol ayrımına geçiş yapacağız. Aynı zamanda kesim işlemine de başlayacağız. Öncelikle 4 tane kenar patımı ördükten sonra ipimi arka tarafa alarak şu 2 ilmeği düz bir şekilde kesiyorum. Sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz yine. Kol altına gelene kadar. Kol altındaki örmüş olduğumuz 10 adet haroşadan 5 tanesini kola dahil edeceğiz. Yani ön pata dahil edeceğiz. Yine kesim işlemini yaparak. Şimdi kol altına geldikten sonra şurada 2 adet düz ilmeğimiz kaldı, bakın. Bu 2 adet düz ilmeğimizi keserek devam etmemiz gerekiyor. Öncelikle ilk ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İpimi arkaya atıyorum. Şöyle ön taraftan 2 ilmeğimi düz ördüm
Ve bakın yönünü bu şekilde çevirmeye çalıştım. Devam ediyoruz. İkinci haroşa, üçüncü, dördüncü ve beşinci. 5 taneyi de burada arka bedene yani arka pata ayırdık. 5 tane örgümüzü ördük. Şimdi ters çeviriyoruz. Örgümüzün arka yüzüne geldik. Buradaki tüm ilmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. Evet, yine örgümüzün ön yüzüne geldik. Şimdi 4 adet kenar patımı yine örüyorum. 4. Sonrasında 2 ilmeğimi şöyle düz bir şekilde kesim işlemini yapıyorum. Sıramızın sonuna kadar düz ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. Yine son 2 ilmeği düz bir şekilde keserek sıramızı tamamlayacağız. Son 2 ilmek, düz 2 ilmek kalana kadar devam edelim örgümüze. Yine 2 ilmek kaldı. İlmeğimizin yönünü değiştirdik. İpimi arka tarafa attım. Ön taraftan şöyle kesim işlemini yaptık. Kalan 5 adet haroşa ilmeğimi yine ters örerek sıramı tamamladım. Arka yüzden yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi kesiyoruz. Örüyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu ön patta yapacağımız işlem, ikinci kesim işlemini yaptık. Toplamda kol altından 6 adet kesim işlemi yapacağız. Ön taraftan da yine aynı şekilde kesim işlemleri devam edecek. Fakat 6 ilmek kol altından kestikten sonra düz devam ediyoruz. Buradan yakaya kadar kesmeye devam edeceğiz. Yeleğimizin yaka kısmına kadar kesimlerimizi gerçekleştirdik. Şimdi burayı genel olarak hemen sizlere yine bir özet geçeyim. Kol bölümünü şuradan ayırdıktan sonra ön robamız için koltuk altından toplamda 6 haroşa sırası eksiltme yaptık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra kesim işlemini yaptıktan sonra yine aynı zamanda ön pattan da eksiltme işlemi yapıyorduk. Burada 6.'yı da kestikten sonra koltuk altındaki kesim işlemini tamamlamış oluyoruz. Fakat koltuk altının eksiltme işlemini tamamlamış olmamıza rağmen ön taraftaki eksiltmelerimize devam ediyoruz. Toplamda kaç sıra olduğunu kontrol sağlayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sıra daha buradan kesim işlemine devam ediyoruz. Kesiyoruz, sıra sonunda kesim işlemi yapmıyoruz. Bu şekilde. 20 sıra kesim işlemini ön taraftan devam ettikten sonra 4 sırada, bakın şurada haroşa sıralarından saydığımızda 1, 2, 3, 4. 4 sırada kesim işlemi yapmadan düz bir şekilde örgümüze devam ediyoruz. Şimdi buradaki boyut benim için gayet yeterli. Kesim işlemini göstereceğim. Örgüdeki kesim işlemini nasıl yapıyoruz? Arka yüzden yapacağım kesim işlemini ben ve sonrasında ipimizi yeleğimizin arka robasına hemen sabitleyerek oradaki işlemleri de göstereceğim. 2 ilmeğimi aldım, ördüm ve kestim. Sonra ilmeğimi tekrardan geri şişe takıyorum, kesiyorum. 2 ilmek örüp diğer şişteki ilmeğimizi bu tarafa geçirerek kesim işlemini tamamlayacağız.
Kesim işlemini bitirdikten sonra ipimizi biraz uzun bırakacağız. Çünkü omuz kısmını diğer omuz kısmıyla yani arka tarafla birleştirebilmek adına tekrardan ip sabitleme derdinizin olmaması için bakın ipimizi biraz şöyle uzun bırakıyoruz. Şişinden çıkardım ve burayı sıkılaştırdım. Şimdi bir tane ön robamızı yaptıktan sonra yeleğin şöyle son kısmını şu anki halini göstereyim. Arka robamız, diğer ön robamız ve şu da ilk yapmış olduğumuz ön roba. Şimdi ipimizi hemen şuradaki ilmekten sabitleyerek başlıyoruz. Tığ yardımıyla ipimi buradan sabitledim. Hatta bir tane daha düğüm atalım açılma ihtimali olmaması adına. Şimdi buradaki kesim işlemleri çok daha kolay. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada 5 tane haroşa ilmeğimiz vardı. 3, 4 ve 5. İlmeğimin yönünü değiştirdim. İpimi arka tarafa attım. Bakın şöyle geçirdim ve kesim işlemini tamamladım. Arka robamızın sonuna kadar düz ilmeklerimizi örmeye devam edelim. İlmeklerimi düz örerek sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi burada 2 tane düz ilmeğimiz kaldı. Yine ilmeklerin yönünü yani bir tane ilmeğimin yönünü değiştirdim ve ön taraftan bu sefer şişimi şöyle geçirerek kesim işlemini tamamladım. Koltuk altında 5 tane haroşa ilmeği almamız gerekiyor. 2, 4 ve 5. Sonrasında örgümü çeviriyorum. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi haroşa örerek devam ediyoruz. Yani ters örgü. Arka sırayı da bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna kadar tüm ilmeklerimi örerek tamamladım. Şunu da iletmek isterim. Sıranın sonlarında hep düz ördüğümüzde bakın örgümüz bu şekilde düz duruyor. Sıranın başında ilmeği örmeden alıyoruz ve sıranın sonunda ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bunu da dipnot olarak eklemiş olayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 tane haroşa olacak. 2, 4, 5. Şimdi ikinci kesimi yapıyoruz. İlk ilmeğimin yönünü değiştirdim. Bakın burada şişimi arka taraftan yerleştiriyorum ve kestim. Sıranın sonuna kadar düz olarak devam edip 2 tane düz ilmek kaldığında kesim işlemini yapıyoruz. 5 tane haroşamızı örüp ön yüze dönüyoruz. Ön yüzde 3. kesimi, 4. ve 5. Bir de 6. kesim yani arka robada toplamda sağdan ve soldan 6 kesim yapıyoruz. 6 kesimden sonra yukarıya kadar düz bir şekilde hiç kesim yapmadan ön yüzü düz örgü, arka yüzü ters olarak yani haroşa olarak tamamlıyorsunuz. Diğer robayı zaten yani ön robayı göstermiştim. Bir sonraki yani diğer ön tarafı da ilmeğimizi yani ipimizi şuradaki 5. haroşadan sabitleyerek devam edeceğiz. Önde
Yakaya kadar kesimlerimizi devam edip koltuk altında yine toplamda 6 sıra kesim yapacağız arkadaşlar. Zaten onu anlatmıştım sizlere diğer taraf için. Şimdi örgümüzün kesimlerini, arkayı ve aynı zamanda diğer ön tarafı tamamlayıp geleceğim. Diğer kalan işlemleri göstermek adına. Evet, ben yeleğimin diğer robasını da ördükten sonra arka tarafında şurayı haroşa olarak özellikle örmedim arkadaşlar. Arka tarafı isterseniz 2 veya 3 sıra haroşa sırası giderek o şekilde kesebilirsiniz. Ama ben hani çok fazla böyle boynuna oturmasını istemediğim için bu şekilde tercih ettim. Kıvrılıyor mu? Çok fazla kıvrılmıyor. Hafif bir kıvrım var. Bence gayet iyi. Dilerseniz dediğim gibi o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi burada bir tane düğme iliği açmıştık. Şimdi düğme ilik buraya düğmeyi diktikten sonra aynı zamanda yine önden bu şekilde destekleyen bir çalışma da yapacağız. Bunu nasıl yaptım? Hemen onu da kısaca göstereyim. Öncelikle şu kadar uzunlukta bir ipi şöyle ayırıyorum. Sonrasında bir tane şöyle ilmeğimi oluşturduktan sonra roba çalışmamıza başladığımız sırada, yani buna eş gelen sırada hemen şöyle şu iki son sıradaki sıranın sonunda yapmış olduğumuz düz ilmeklerin bir tanesinin içerisine girdim. Öncelikle bunu buraya bir sabitledim. Şu uzun bırakmış olduğumuz ipi alıyoruz. Bakın burada yapacağımız işlem, ipime doladım. Tığıma ipimi doladım. Şöyle alttan ördüm. Doladım. Ördüm. Doladım. Ördüm. Bu şekilde ilik çalışmasını da yapabilirsiniz. Uzunluk sizin için ne kadar yeterliyse o şekilde tamamlayabiliriz. Bu uzunluk benim için yeterli. Şimdi şunu da şuradan ipi keseceğim. Şuradaki fıstıkları yapabilmek için öncelikle bir yuva oluşturacağız. 1, 2 ve 3. Dördüncü zincirin içerisine girerek şöyle sık iğne yaptım. Yuvanın içine girdim. Tekrar sabitledim. Uzatıyorum. Zincir de çekebilirsiniz. Uzatabilirsiniz de, fark etmez. 1. Fıstıklarınızı ikili yapabilirsiniz. Çok kalın durmasın çünkü üçlü yapmayın. 1, 2, 3 zincir. Geldim, dibine batıyorum. Şöyle. 1, 2, 3. Tığımın başına doladım. Yuvaya girdim. 2 tane bu şekilde ilmek aldım. Kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Dibine battım. 1, 2, 3 zincir. Yine ikili fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3. Dibine battım. 2 zincir çektim. İpimi buradan hemen kopartıyorum. Sıkılaştırdım. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi bunu arka tarafa gizleyerek ipimi yine keseceğim kısa bir şekilde, çirkin gözükmemesi için. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Bu tipte videolar yoğunlukta gelecek arkadaşlar. Her konuda video çekip sizlere
beraber projeler hazırlamaya devam edeceğiz. Zil butonunu da aktif ettiğinizde her eklemiş olduğum videodan haberdar olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.